Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet şu an yayınımızı dolar, altın ve petrol savaşları üzerine sizlerle birlikte yapacağız. Dolar, altın ve petrol savaşları ne demek? Bu video içerisinde bunu sizlerle birlikte işlemeye çalışacağız. Evet dolar, altın, petrol savaşları derken arkadaşlar olayın içerisinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Tayvan ve Ukrayna'da giriyorlar. Şimdi burada ne demek istediğimi petrolde, altında ve dolar üzerinde hangi ülkelerin ne türden oyunlar yaptığını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Öncelikle şöyle bir grafik üzerine ABD'yi yazalım. Bakın şurada ABD. Şurayı da Rusya'yı eklediğimiz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Petrol tarafında ve altın tarafında Rusya, Çin tarafının güçlü durmasından kaynaklı olaraktan ABD özellikle Rusya ve Çin tarafına savaş açmış durumda. ABD'nin savaşı ne şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar? Bunu da hemen burada sizlerle birlikte çizmeye çalışalım. ABD akıllı stratejiler uyguluyor. Özellikle Rusya'nın başına şu an için ne yaptı? Ukrayna'yı kışkırtaraktan arkadaşlar bir Rusya-Ukrayna savaşı başlataraktan Rusya'nın gücünü burada kırmaya çalışan bir ABD. Öbür tarafta Çin bu olayların içine dahil olduğu için Çin'in başına da Pelosi'nin yapmış olduğu ziyaretle birlikte sevgili dostlarım burada da Tayvan'ı işin içine sokmaya çalışan bir ABD sizlerle birlikte piyasalarda izliyoruz. Ne zamanki altın tarafında bir atak olsa ABD hemen devreye girerekten arkadaşlar altın fiyatlarını daha yukarıya çekmemek amacıyla her zaman manipülatif bir olaylar silsilesini başlatmaya çalışıyor. Burada ABD'nin en büyük yapmış olduğu manipülatif hareketlerin içinde de Çin, ardından da Tayvan. Evet Tayvan biliyorsunuz ABD'nin en önemli üçüncü kişisi olan Nancy Pelosi'nin ziyaretiyle birlikte Çin'in kırmızı çizgisi olan Tayvan tarafını iyice sıkıştırmaya başlamış bir ülke. Çin çok sert karşılık vereceğini Tayvan'a daha öncesinden anlatmıştı. Çin özellikle ABD'nin ve Pelosi'nin bu bölgeye ziyaret etmesini istemiyordu. Bunlara karşılık Pelosi'nin ülkeyi ziyaret etmesiyle birlikte Çin de Tayvan arkadaşlar gerçek mermilerle ve füzelerle saldırıda bulundu. Bu füzelerden balistik füzelerin birkaçının da Japonya tarafına sıçradığı Japon hükümeti tarafından da açıklanmış durumda. Tabii Çin'deki bu teknolojiyle birlikte bu Japonya tarafına özellikle fırlatılan füzelerin anlamı neydi? Bunu da az sonra videomuz içerisinde inceleyeceğiz ve sizlerle birlikte bunu burada değerlendirmeye çalışacağız. Rusya petrol silahını ve altın silahını kullanmaya çalışıyor. Rusya'nın petrol ve altın silahını kullanaraktan petrol fiyatlarını ve altın fiyatlarını yukarıya doğru çekme isteğiyle birlikte de arkadaşlar ABD özellikle Rusya ve Çin tarafının güç kazanmasını istemediğinden dolayı onlar da altın ve petrol tarafını aşağı yönlü çekmek çabaları içerisinde. Burada müttefikler içerisinde Rusya, Çin birlikte hareket ediyorlar. Evet Rusya, Çin dediğimiz zaman ikisi birlikte hareket ediyor. İkisinin ortak noktası petrol ve arkadaşlar altın. Evet burada petrol ve altın Rusya'nın en büyük kozlarından kullanmış olduğu iki tane etken. Diğer tarafta ABD. Evet şurada ABD, Avrupa Birliği. Evet Avrupa Birliği ve İngiltere. Burada da üçünün piyasalara müdahil oldukları bir dönem içerisindeyiz. ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere şu an için piyasalar arkadaşlar yapmış olduğu faiz artışlarıyla damga vurmaya devam ediyorlar. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği biliyorsunuz son zamanlarda enflasyonla mücadele edebilmek adına da faizleri yukarı yönlü çekti. Şimdi son açıklanan ABD verilerinde tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Bu tarım dışı istihdam verileriyle birlikte bunun doğruluğu her zaman için tartışılır. Bir önceki veriyle bu ayki veriye baktığımız zaman beklentinin 2 katı üzerinde bir ABD istihdam verisi açıklandı. Tabii bu ABD istihdam verisi açıklanmasıyla birlikte altının ons tarafında özellikle aşağı doğru bir seyir izledik. Dolar tarafında da gene biz de yukarı gitmesi gereken bir seyri izlememiz gerekirken müdahaleler yoluyla dolarda aşağı yönlü bir baskılanan dolar tarafını hala da sizlerle birlikte izlemeye devam ediyoruz. Dolarda 17.85 civarından bir kapanış geldi. 17.85 bizim için dolar kurunda ne anlam ifade ediyor? Bizdeki anlam edecek ifade tam bir sınır bölgesinden kapatmış dolar kurunu ifade etmekte sevgili dostlarım. Şuradaki 17.85 bizler için dolar kurunda tam bir sınır. Fakat
bizler için asıl sınır olan 17.75 seviyesi. Dolarda da özellikle takip ettiğimiz önemli bir destek ve buradaki iki önemli desteğin biri tam üzerinde haftalık kapanış gelmiş durumda. Burada yukarıda geçen kamamızın üst tarafındaki bölge ise 18 lira 40 seviyesinden geçen alan. Hala da ana hedef bölgesi olarak dolar kurunda 18 lira 40 seviyelerine doğru bir atak beklentimiz 17.75 kırılmadıkça mümkün değil. Hala da hedef yukarıdaki 18 lira 40 kuruş seviyelerinden geçen alan takibimizde olacak dolar kuru için. Tabii 17.75'te bizler için hala defansif bir bölge olarak korunması gereken, buranın altındaki kapanışlarda ise bizlerin 17.70, 17.50 civarına doğru da aşağı yönlü hareketleri izlememiz gereken bir süreç içerisine girebileceği de unutulmamalı dolar takip eden sevgili dostlarımız için. Altın tarafına baktığımız zaman altındaki hareketlerin 1800 dolarlar üzerine taşınması ve buralardan bir ABD tarım dışı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte aşağı yönlü bir seyir sizlerle birlikte izledik. Bizler için 1772 dolar gerçekten altında önemli bir seyirdi ve tüm hareketlere, tüm açıklamalara rağmen bu 1782 dolar üzerinde altın haftalık kapanış yapmayı başarabildi. Burada anlattığımız gibi bu olay 1772 dolar üzerinde ve şurada sarkmalar 1750 dolara kadar olabilir, normaldir. Buradan tekrardan yukarı doğru seyrini devam ettirmesi durumunda ons altında 1830 dolarlara doğru tekrardan bizler yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da önemli, özellikle bizler için takip etmemiz gereken seyir 1830 dolarlardan geçen bölge demiştik ve 1830-1836 dolar civarına doğru bizler zaten gram altında sizlerle birlikte bir seyir izledik. Şimdi gram altında şöyle bir oluşum var. Bu oluşumu gram altın yukarı yönlü tekrardan çevirebilecek mi? Yani 1000 lira altına bizler gram altında bir sarkma görmediğimiz sürece buradaki oluşumun tam bu şekilde oluşma durumu oldukça fazla. Yukarıda 1037 bizler için direnç konumunda, kırılması durumunda ise gram altının 1060 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir sevgili dostlarım. O yüzden gram altında önemli seviye 1000 TL civarından geçen bölgedir. Bu bölge çünkü şuradaki hareketin devamı. Kırılımın hızlanabilmesi için ise gram altında bizler 1030 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Bunu gördüğümüz vakit tekrardan gram altında yukarı yönlü ikinci bir seyrin başlama olasılığı da oldukça yüksek. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş tarafındaki hareketler, son durum ne şekilde? Evet, gümüşün onsuyla baktığımız zaman gümüşün ons tarafında bizler için 20 lira 20 kuruş 20 dolar 20 sent civarından geçen bölge önemliydi. Bu bölgenin altında kapanış geldi. Bir tık bunun altındaki kapanış gümüşün onsu için iyi bir kapanış değil. Fakat burada bir oluşum var gene gümüş tarafında. Bu da gümüşün ons tarafında bizler için şuradaki bölge 19.70 aşağıdan geçtiği bölge ve yukarıda da arkadaşlar 20 lira 50 20 dolar 50 sent. Şuraya hemen çizelim. Bakın 19.70. Buradaki sıkışmayı da 20.50 civarlarında bekleyebiliriz. Bu hareketin yukarı yönlü kırılması, yani 19.70 altına sarkmadıkça buradaki hala ana hedef bölgemiz olarak da 21 dolar 50 sent civarlarına doğru gümüşün gramında yukarı yönlü, gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklentilerimiz neticesinde olacak hareketlerdir. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman gümüşün gramında 11.80 bizler için hala da önemli bir rakam ve seviyeydi. Bu 11.80 direncini maalesef ki yukarı yönlü kırmayı başaramıyoruz. Fakat hala da yönümüz yukarı yönlü seyrine devam edecek bir gümüş gram gibi durmakta. Gümüş gramda da bizim hala önemli desteklerimiz 10.85, şurada 11.35, iki önemli destek bölgemiz mevcut. Yukarıda 11.80 ve 12 lira 50 kuruş dirençleri bizler için önemli dirençler şeklinde takip edilecek alanlar dahilinde olacaktır sevgili dostlarım. Brent petrol tarafına baktığımız zaman Brent petroldeki hareketlerin 94 dolar civarına kadar gelmesi durumunda ve buradan dönmesi durumunda bir ikili dip formasyonu yaşayabileceğimizi söylemiştik. Şimdilik bu seviyeler üzerinde kapatmaya çalışan bir Brent petrol takip ediyoruz. Fakat haftalık bazda Brent petrole baktığımız zaman 94 altındaki kapanışlarda arkadaşlar seyrin 90 dolar civarına doğru
Brent petrolü taşıma olasılığı da mevcut. Bu 90 dolar Brent petrolde aşağı yönlü sarkmaların bir düzeltme seviyesi şeklinde takip edileceği anlamına gelir. Brent petrolde daha aşağı yönlü hareketlerin gelebilmesi için ise bizlerin mutlaka 90 dolar altında Brent petrolde kapanışlar görmemiz şart. Bir önceki videomuzda anlattığımız gibi burada bir oluşumumuz var. 20 dolar aşağıdan geçen seviyemiz. Yukarıda da bizler için takipte kalmamız gereken 80 dolar seviyesi dediğimiz bölge. Çünkü burada bir oluşum bakın petrol tarafında var. Şu şekilde buna baktığınız zaman şuradaki kırılımın zaten petrol tarafında yukarı yönlü geldiği 90 dolarlık buradaki marjın bir düzeltme seviyesi olarak kabul edileceği ve buradan 140 dolar seviyesine doğru bu hareketin hala da yukarı yönlü seyretme olasılığı oldukça fazla. Çünkü burada düz olarak 20 dolar alırsak yukarıda 80 dolar civarındaki geçen bir marj 60 dolarlık arada bir fark. Bu 60 doları 90 doların üzerine eklediğimiz zaman 140-150 dolarlar civarına doğru gidecek bir Brent petrol hala da gündemimizde olabilir sevgili dostlarım. O yüzden Brent petrol tarafında da dikkatli olmakta fayda var diye düşünmekteyim. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dolar endeksinde ABD verilerinin açıklanmasıyla tekrardan yukarı yönlü bir seyir izledik. Bu seyrin dolar endeksini arkadaşlar güçlü tutması ve bu güçlü tutunmanın ardından şuradaki bakın 102 dolar seviyesinde bir oluşum zaten mevcut. Evet, şuradan geçen bir 102 dolar seviyesinde bir oluşum mevcut dolar endeksini takip eden arkadaşlarımız için. Aşağıda şurada geçen 89 dolardan başlayan 89 evet puan civarından başlayan bir oluşum. Yukarıda 102 puan. Burası 90 desek 10 puan 12 puanlık bir marjı hala da dolar endeksi tarafında yukarı yönlü var. Bu da 116 dolar seviyesine doğru, bakın 116 dolar seviyesine doğru dolar endeksinin güçlü seyrine devam etme olasılığının oldukça yüksek olduğu gözleniyor. Buranın tekrardan bozulabilmesi için dolar endeksinin 102 puan seviyesinin altında kapanışlar yapması şart. Yani 102 puan seviyesine kadar dolar endeksinde bir aşağı yönlü seyir izlense bile bu seyir sadece birer düzeltme seviyesi şeklinde okunmalı. Bunun üzerindeki her kapanış ileride 114 puan seviyelerine doğru dolar endeksini taşıyacağı da unutulmamalı arkadaşlar. O yüzden grafiklere bu yönden bakmak daha sağlıklı diye düşünmekteyim. Uzun vade yatırımı yapanlar için, tabii Forex ve Viyop piyasalarında kısa vade kaldıraçlı işlem yapanlar için, onlar için ayrı, onlar destek ve direnç noktalarını takipte kalmalılar. Sterlin Türk Lirası. Sterlin Türk Lirası'nda şuradaki direnç çok önemliydi arkadaşlar. Bakın 21.80 direnci. Bu 21.80 direnci üzerine kapatması sterlin için yukarıda özellikle 24 dolarlar seviyesine 24 liralar özür dilerim 24 liralar seviyesine doğru gidecek bir hareketi başlatacak olan kapanışlar silsilesinin gelmesi gereken bölge. Şu an itibariyle baktığımızda 21.80 üzerinde kapanışlar sterlin tarafında göremiyoruz. Yaz süresince buradaki hareketin tekrardan şuradaki alt seviyeye gelme olasılığı da var. Bu da 21 lira seviyesi, yaklaşık olarak 21 lira seviyesine doğru düzeltme hareketlerinin gelmesi gereken bir süreç. Sterlinde de bu Ağustos ayı içerisinde 21-21.80 arasında hareketler görsek de arkadaşlar yukarıdaki bu güçlü trend çizgisinin kırılmaması gerekli. Bu kırılımın eğer gelmesi durumunda sterlinde 24 TL'lere hızlı bir şekilde hareketler gösterebilir. Sıkışma şu an için kanalın en dip kısmına kadar yerleşmiş durumda. İzlemeye devam ediyoruz. Şu an itibariyle sterlinde de yön yukarı gibi gözükmekte, düzeltme seviyelerini saymazsak sevgili dostlarım. Euro Türk Lirası'na hemen bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son durum. Euro Türk Lirası da iki trend çizgisi arasına haftalıkta sıkışmış bir euro. Aşağıda düzeltmelerin olabileceği destek bölgesi 17.80. Yukarıda ise hareketin tekrardan hızlanabilmesi için gerekli olan seviyesi 18.60 bölgesinden geçen alan sevgili dostlarım. O yüzden burada Euro'yu takip eden arkadaşlarımız 18 liraya dikkat etsinler. Buradaki düzeltme 18 liraya kadar olabilir. 18 lira ve üzerindeki sıkışmada 18.60 civarlarında geçmekte. Bu da ilerleyen günlerde Euro'nun yönünü belirleyecek olan gelişmeler ve kırılımlara göre değişiklik gösterecek bir süreçtir. Fakat biliyorsunuz benim düşüncem
yaz sezonunun geçmesiyle birlikte euro, sterlin ve dolar tarafında tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayacağı yönünde. O yüzden dikkatli olmakta, grafikleri dikkatli takip etmekte fayda var. ABD, Çin oyun kurucu olarak şu an için ABD, Çin ve Rusya oyun kurucu olarak bölgede çeşitli oyunları deniyorlar. Çin biliyorsunuz yeni dünya düzeninde lider olma çabaları içerisinde. ABD liderliği kaptırmamak düşüncesi içerisinde. Rusya kendi parasını rezerv para yapma düşüncesi içerisinde. Rusya-Çin ittifakı, onların karşısında gene ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği üçlüsü bir ittifak olarak duruyor. ABD kozlarını paylaşırken kendine düşman olarak gördüğü ülkelerin karşısında özellikle arkadaşlar bazı ülkeleri destekleyerekten bunların gücünü bu şekilde kırmaya çalışıyor. Daha önce de Ukrayna-Rusya savaşında etkili olmuş bir ABD ve şimdi aynı şeyi Çin karşısında Tayvan üzerinden oyunlar kurarak Çin'e Tayvan üzerinden kurulan planlar, Rusya-Ukrayna savaşı arasındaki planlar, ABD, Avrupa Birliği, İngiltere arasındaki dönem planlar neticesinde arkadaşlar piyasalara düşecek veya yükselecektir şeklinde yorumlarda bulunmak inanın ki şu an itibariyle zor gözüküyor. Çünkü bir anda bakıyorsunuz düşüşteyken bir tarafın yapmış olduğu hareketle olaylar tam tersine dönüyor. Şu süreç içerisinde altın ve dolarda olanların sakin olması gerektiğini düşündüğüm bir süreç ve daha yakından piyasaları takip etmeleri gereken bir süreç. Son dakika haberlerinin iyi takip edilmesi gereken bir süreç şeklinde izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım, hafta sonu olması itibariyle piyasalara sizlerle bir genel bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.